Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz baharlık bluz yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay. Parça halinde örüyoruz. Öncelikle ön gövde, arka gövde, daha sonra iki kolu örüyoruz. Yani toplamda 4 tane parçamızı yaptıktan sonra dikme işlemi yaparak birleştiriyoruz. Herhangi bir kol oyuntusu, yaka oyuntusu yapmıyoruz. Dümdüz parça halinde yapıyoruz. En son ters bir şekilde sabitlemesini yapıyoruz. Başlangıç noktamız yaka kısmına geliyor. Gövde kısmımız ise son biten sıramızı sabitliyoruz. Bu şekilde model aşağıya doğru olduğu için farklı ve hoş bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi videonun içerisinde ben sizlerle ütülenmemiş halinin ölçüsünü paylaşıyorum. Bu şekilde ütülenmiş ölçümü de paylaşmak istiyorum. Sizlere fikir olması için. S beden 36 beden ve 38 beden için çalıştım. Ütülenmiş haliyle gövde genişliğimizi ölçtüğümüzde 52 santim. Uzunluğunu ölçtüğümüzde ise 45 santim. Hemen kol uzunluğuna geçiyorum. Bakın dikme işlemi yapmış olduğum noktadan itibaren ölçtüğümde 50 santim. Genişliği ise yaklaşık 19 santim ölçüsünde. Burada sayılarda nasıl değişiklik yapabileceğinizi, beden büyütmesi nasıl yapıyoruz videonun içerisinde bahsediyorum. Boyutu sizlere göre kısa ise ya da uzun ise kısaltma, yani eksik sıra sayısı yapabilirsiniz ya da rahatlıkla uzatma yapabilirsiniz. Modelinize aynı şekilde devam ederek. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı bir etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle ben parçalarımı tamamlayıp geldim. Sizlerle beraber kol başlangıcı yapacağız ve aynı şekilde devam edeceğiz. Çünkü model hep aynı şekilde devam ediyor. Herhangi bir eksiltme veya arttırma yapmıyoruz. Bunda herhangi bir boyun oyuntusu ya da kol altı kesme işlemi yok. Modelimiz hep aynı şekilde devam ediyor. Düz bir şekilde tamamlıyoruz. Burada dikerken başlangıç noktamız üste gelecek. Bakın örneğin bu parçamda burası bitiş noktam. Şu şekilde tutacağız. Tam tersi bir şekilde. Ve modellerimiz alta doğru ilerleme yapacak. O yüzden görüntü olarak bir tık daha farklı ve hoş bir görüntü elde etmiş olacağız. Öncelikle sayılarımdan bahsetmek istiyorum. Ve ütülenmemiş haliyle başlayalım istedim ki ütüleme yapınca esneme yapacak çünkü. Siz de benimle beraber öreceğiniz için ütülenmemiş halinin ölçüsünü paylaşacağım sizlerle. En son ütülenmiş haliyle de ölçüsünü paylaşıyor olacağım. Şimdi gövde için 91 tane zincir çekerek başlangıç yaptım. Burada 91 tane zincirim üzerine 16 tane model kurdum. Ve buradaki boyut tamamıyla istemiş olduğunuz bluz boyutuyla değişiklik gösterebiliyor. Bana kısa yazıyorsunuz ama ben kendi vücut ölçülerime göre bir ayarlama yapıyorum. Siz de düz bir parça olduğu için şöyle üzerinize tutarak kendi boyutunuzu belirleyebilirsiniz. Burada ben 39 sıra gittim. Benim için yeterli ölçülerde oldu. Şimdi ölçülerimi paylaşmak istiyorum. 91 tane zincir 45 santim genişliğinde. Uzunluğu ise 39 sıranın 42 santim uzunluğunda ön gövde ve arka gövde parçamızı tamamlıyoruz. İkisi de birebir aynısı olacak. Daha sonra sıra geliyor kol parçamıza. Kol için 74 tane zincir çekerek başlangıç yaptım. Şu noktadan başlangıç yaptım. 74 zincirin üzerine 3 zincir dönüşümle beraber 13 tane model kurdum. 13 tane modelimle beraber 38 sıra boyunca gittim. Burada da kendi kol ölçünüze ve genişliğinize göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Ben nasıl ayarlıyorum? Öncelikle gövde parçamı yaptığım için, örneğin şu gövde parçamız, şöyle kolumu yerleştiriyorum. Buradan üzerine atıyorum. Ne kadar bollukta istiyorum, genişlikte istiyorum. Şöyle modeli parmağımla tuttum. Parmağımla tuttuğum modelde sayıyorum. Aradaki zincir sayımı veya model sayımı sayarak ölçümü belirliyorum. Burada saydığımda 74 tane zincir benim için yeterli oldu. Ve dediğim gibi 13 tane modelden oluşuyor. Uzunluğu da yine kendi kolunuza göre ayarlama yapıyorsunuz. Burada genişliğini ölçtüğümde 33 santim. Uzunluğunu ölçtüğümde ise yaklaşık 41,5-42 santim ölçüsünde tamamlamış olduk. Ama bu ütülenmemiş hali, tekrardan söylemek istiyorum. Ütüleme yaptığımda hem boyunda hem de böyle yana doğru açılmalar yapacaktır. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Şimdi kol parçamızın yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istedim. Bu proje için ihraç fazlası bir ip tercih ettim. Elimde olan ipi değerlendirmek istedim. İpim modele göre bir tık kalın düşmüş olabilir. Daha ince merseyizli ipler, koton ipler, böyle yazlık ipler tercih edebilirsiniz.
Çünkü bana benzerini sorduğunuzda ipimin linkini de paylaşamıyorum ihraç fazlası olduğu için. Ve dediğim gibi daha ince ve koton ipler tercih ederseniz daha da güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi burada ben ipime uygun 4 milim tığ ile örgümün başlangıcını yapıyorum. Burada parçamız dümdüz olduğu için beden ayarlamasını kolaylıkla yapabilirsiniz. Öncelikle ipimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Ölçümü aldığımda benim kol ölçüm 74 tane zincir yeterli oldu. O yüzden 74 tane zincire ulaşana kadar devam ediyorum. 74 tane zincire ulaştıktan sonra hemen burada kaç santim olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu şekilde ölçtüğümde elimi olabildiğince bol tutarak bir zincir çekme işlemi başladım. Ve burada 39 santime kadar devam etmiş oldum. Şunu söylemek istiyorum. Zinciri eğer sıkı çekerseniz üste doğru toparlama yapabilir. O yüzden elinizi olabildiğince bol tutarak zincir çekme işlemi yapabilirsiniz. Ya da eliniz sıkı ise bol örme yapamıyorsanız burada daha kalın bir tığ ile de başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi 74. zinciri parmağımla tuttum. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımı ipimi bir kez aldım ve 74. zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Bakın 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Arada 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi altta sayıyoruz. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi 1, 2 seferde çekerek ikili trabzan. Arada hiç zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı zincir içerisine döndüm ve 1, 2 seferde çekerek ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı boşluğun içerisine, aynı zincirin içerisine dönüyorum. Bir tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığımızın ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Ve bir tane ikili trabzan. Aynı zincirin içerisine döndüm. Bir tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin içerisine geldim. Bir tane ikili trabzan. Aynı zincirin içerisine döndüm. Bir tane daha ikili trabzan. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin içerisine geldim. Bir tane ikili trabzan. Aynı zincirin içerisine döndüm. Bir tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığımızın ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı zincirin içerisine döndüm. Bir tane daha ikili trabzan. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda 6. zincirden tığımı geçiriyorum. Bir trabzan. Aynı boşluğa dönerek bir tane daha trabzan yapıyorum ve başlangıç zincirimizi bırakıyoruz. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi kaç tane V modelim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane modele ulaşmış oldum sıra sonu. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. İkinci sıramızın başlangıcı için 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Buradaki 2 tane trabzanın ortasındaki boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde zincirle beraber modelimizi oluşturmuş olduk.
1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 2 tane bakın yapmış oldum. 2 trabzanın ortasındaki boşluktayım. Bir tane ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden aynı boşluğa dönüyorum. Bir tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 2 tane yapmış olduğum ikili trabzanın ortasındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa geldim. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Trabzanların ortasına geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı boşluğa döndüm. Bir tane daha ikili trabzan. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. 5 tane zincirimi çektim. Sondaki boşluğun içerisindeyim. Bir tane trabzan. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. Bir tane daha trabzan yaparak sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü sıram için örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen bakın dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Ve bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde ilk V modelimizi oluşturmuş olduk zincirle beraber. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki 2 tane trabzanın ortasındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane trabzan. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Bir tane daha trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 2 tane trabzanın ortasındaki boşluktayım. Bir tane trabzan. Aynı boşluğa döndüm. Bir tane daha trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. 2 trabzanın ortasındaki boşluktayım. Bir tane trabzan. Aynı boşluğa döndüm. Bir tane daha trabzan yaptım ve devamında 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum. Modelimiz bundan ibaret. Hep aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimde yine 2 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip 4. sıramın başlangıcını yapıyorum. İstediğiniz boyuta ulaşana kadar bu şekilde devam ettiriyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Başlangıçta bakın esneme yaptığında bir tık daha açılıyor ama bu aradaki boşluklar daha geniş olsun istiyorsanız aradaki zincir sayınızda arttırma yapabilirsiniz. Örneğin 6 tane zincir ya da 7 tane zincir çekebilirsiniz. Bu şekilde yaptığımızda ben 5 zincir çektiğim için 6. boşluğa batıyorum. Örneğin 6 zincir çektiyseniz 7. boşluğa batarak modelinizi kurmanız gerekiyor. Yani buradaki zincir sayınıza göre buradaki zincirdeki atlama sayınızda arttırma yapmanız gerekiyor. Şimdi ben istediğim boyuta kadar hep aynı şekilde modelimi devam ettirip geliyorum. Şimdi devamında kol için istediğim uzunluğa ulaşana kadar devam ettim ve burada toplamda 38 sıra boyunca giderek kolu tamamladım ve tüm parçaların ütülemesini yaptım. Çünkü bunun devamında birleştirme işlemine geçeceğiz. Dikme işlemi öncesinde ütüleme işlemi yapmamız gerekiyor. Diğer türlü ütülemekte bir tık sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi burada ben öncelikle gövde birleştirmesi yapıyorum. Başlangıçta bahsetmiştim. Aşağıya doğru yani başlangıç noktamızı üst kısma koyuyoruz. Burada ne kadar açıklığı istiyorsanız o şekilde bir ayarlama yapıyoruz. Şimdi burada modelimi birbirine eşitleme yaptıktan sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5. modelimden itibaren dikmeye başlıyorum. Buradaki açıklık tamamıyla kendi tercihinize kalmış bir şey. Ben tek dal halinde karşılıklı düz bir dikiş yapıyorum. Bakın 5. modelimden itibaren. Devamında bu omuz dikme işlemi tamamladıktan sonra burada da 5 tane model bırakıp omuz birleştirmesi tamamlayıp geliyoruz. Şimdi omuz birleştirmesini yaptıktan sonra bakın dikme işlemimi tamamladım. Önden görüntümüz de bu şekilde. Kolu nasıl yapıyoruz? Kolu da ikiye katlıyoruz. Yine örgümüzün iç kısmından yapmamız gerekiyor. Ters kısmından şöyle ikiye katlayalım. Öncelikle kolun birleştirmesini yapıyoruz. Modeller eşit gelecek şekilde bakın buradan başlayıp kol altı noktasına kadar
dikme işlemini yapalım. Sabitleme işlemini yaptıktan sonra gövdeye sabitlemesini beraber yapıyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi kolun dikme işlemini gerçekleştirdim. Burada gövde parçamızı öncelikle bir eşitleme yapmanız gerekiyor. İlk kez bu şekilde bir dikme işlemi yapıyorsanız buradan iğne yardımıyla bir tutturma yaparsanız kaydırma yapmadan modeller eşit bir şekilde sabitleyebilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde yerleştiriyorum, bakın. Yine kolda da başlangıç noktam kol altı noktasına gelecek şekilde bir ayarlama yapıyorum. Hemen şöyle yerini belirleyelim. Tutuyoruz, genişliğini ayarlıyoruz. Gövdede eşit gelen noktadan bir başlangıç yapıyoruz. Şurası. Hemen şuradan iğnemi geçirip başlangıcımı yapıyorum. Daha sonrasında şöyle bir düğümümün içinden geçirip sabitleyeyim. Buradan ilk boşluktan iğnemi geçiriyorum. Kol altı noktasından ve sırasıyla dikme işlemini yapıyoruz. Burada başladık. Dönerek başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi dönerek kol altı noktasına kadar geldim. Burası bizim başlangıç noktamızdı. Başlangıç noktamdan itibaren gövdeye hiç ipimi kesmeden devam ediyorum. Şimdi burada olabildiğince bol bir şekilde dikmemiz gerekiyor. Diğer türlü çok çekerseniz ipinizi sık olacağı için esneme yapmayacaktır. O yüzden rahat bir dikiş yapmanız gerekiyor. Kaydırma yapmadan buradaki noktaya kadar dikiyoruz. Yine aynı şekilde diğer kolunda sabitlemesini tamamlayıp geliyorum. Dikme işlemimi tamamlayıp geldim. Bakın sizlere bahsettiğim gibi kol dikme işlemini de tamamladım. Gayet güzel dökümlü baharlık, yazlık bir tane bluz yapmış olduk. Yaklaşık 4,5 adet ipimi kullandım. SB'den 36 beden için geçerli. Üzerimde duruşunu da videonun başlangıcında sizlere gösteriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.